Çok futbolcunun yolunu gözledik transfer dönemlerinde. Gelecek dediler. Uçağa bindi dediler. Yolda dediler. Ama Hernan Crespo İstanbul'a sadece gezmeye geldi. Yıllar geçti. Hayat değişti. Bizler değiştik. Tek bir şeye hariç. Transfer sürecinde uçak beklemek. Aynı kaldı. İşte o hiç inmeyen uçaklardan birindeydi Hernan Crespo. Türk spor basınının her transfer döneminde uçağa bindi, geliyor manşetini attı. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in kenar mahallesindeki Florida Redia del Plata caddesinde top oynayan yüzlerce barrio'dan biriydi. Ancak hayat Hernando için çok erken değişecekti. Henüz 13 yaşında ülkenin en büyük iki kulübünden biri olan River Plate'in altyapısına başladı. Onun öyle kapılardan dönme, mahalle takımında oynama hikayeleri yoktur. River Plate neredeyse daha topa ilk vuruşunda Hernando'yu renklerine bağlamıştı. Ancak A takıma yükseldiği ilk yıllar 1993 ile 1995 arası son derece şanssızdı. Sürekli olarak Boca'ya girişilen Abertura ve Clausura şampiyonluk yarışları kaybediliyor. River Plate ardı adına taze kana ihtiyaç duyuyor. Genç Crespo'nun aldığı dakikalar gittikçe azalıyordur. Santraforların başka hiçbir pozisyonun sahip olmadığı bir gücü vardır. Bir gol atarsanız bir kupa getirirsiniz ve kahraman olursunuz. 1995-1996'da Copa Libertadores'te América del Cali ile karşılaşıyordu. İlk maçın tek golünü, rövanşın 2 golünü birden Crespo ağlara göndermişti. Ona artık Valdentino diyorlardı. Efsane Jorge Valdano'nun golcü gözüne sahip olduğu için. 21 yaşındaki Hernan Crespo sadece River Plate'in değil, Arjantin'in süper kahramanı olmak üzeredir. Maradona'nın doping cezası aldığı 1994'ten sonra Gabriel Batistuta mavi beyaz formayla efsaneleşmiştir. Batigol'ün zamanı ise dolmaktadır. Marcelo Bielsa'nın elbette bir planı vardır. Batistuta'nın yerine 1996 olimpiyatlarında Bebeto ile birlikte gol krallığını paylaşan Crespo'yu kadroya alır ve Arjantin'in en büyük vedası bu bayrak töreniyle yapılacaktır. Hernando ise artık Hernan adını almış, yolunu Serie A'ya, formasını Parma'ya çevirmiştir. Ancelotti kadrosunda Stoichkov ve Gianfranco Zola başta olmak üzere tüm yıldızları satılmış takımla baş başa kalmıştır. Genç bir kalecisi vardır. 18 yaşında Gianluigi Buffon adında. Lilian Thuram, Enrico Chiesa, Zé Maria hepsi 25 yaşının altındadır. Bir de Arjantin'den bir golcü satın alınır. Finansal olarak çöken Parma'nın kurtuluşu Hernan Crespo'nun 2000'de o günün rekor bonservis bedeli karşılığında Lazio'ya imza atmasıdır. Lazio tarihin en büyük yıldızlar karmasını kurmuştur. Pavel Nedved, Diego Simeone, Alexandro Nesta, Fabrizio Ravanelli, Marcelo Sala ve Juan Sebastian Veron. Crespo'da Inter'e giden Christian Veyra'nın yerine alınmıştır. Çok geçmeden Lazio da ekonomik olarak çöker. Yine kurtuluş elindeki yıldızları satmaktır. Crespo bu kez Inter'e transfer olur. El Fenomeno Ronaldo'nun yerine. Ancak hikaye bu ya. İlk sezonunda sakatlıklardan bir türlü kurtulamıyordu. Abramovich Chelsea satın aldığında teknik direktör olan Ranieri Crespo'yu işaret ediyordu. Transfer gerçekleşti ama Ranieri takımın başında kalamadı. Yerine gelen Mourinho ise vakti zamanında parasının yetmediği rüyalarının santraforu Didier Drogba'yı getiriyordu. Crespo için İngiltere'de yer kalmamıştı. İtalya'ya geri döndü. Bu kez Milan'a kiralanmıştı. 2005'te İstanbul finalinde 2 gol atmıştı. O maçın 3-0'dan 3-3'e gelmesi ve penaltılarla Liverpool'un kazanması ise tüm Milan futbolcuları gibi Crespo'nun da kariyerinin en büyük yıkımı olur. Sadece 6 dakikada her şey değişmişti diye anlatır o günü. Açıklanabilir bir maç değildi. Chelsea'ye döndü. Pek forma şansı bulamadığı takım Premier Lig şampiyonu olmuştu.
Crespo'nun ise tek düşünebildiği İtalya'ya geri dönmekti. Bonservis bedeli çok yüksekti. Yoğun ısrarları sonucu 2 yıllığına Inter'e kiralandı. Bir daha Chelsea'de forma giymeyecekti. Inter'de 3 Serie A şampiyonluğu yaşadı. Kısa süren Genoa macerasının ardından Parma'ya en büyük aşkına döndü. Futbolu bırakmak için başladığı yere geri gelmişti. Futbol kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi. Gerçek bir golcüydü. Kimilerine göre kendi jenerasyonunun en iyisiydi. Fırsatçıydı, akrobatik goller atardı ve saha içinde tam bir takım oyuncusu gibi davranırdı. Hernan Crespo, Arjantin'in İtalya'ya en büyük hediyesiydi. Futbolu bıraktıktan sonra Hernan Crespo ile İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte röportaj yapma fırsatı buldum. Girişteki hikayeyi anlattım ve dedim ki 20 yıldır beklediğimiz uçağınızın nihayet İstanbul'a inmesine çok sevindim. Güldü. Bugün sizler için uçağını beklediğimiz bir forvet olan Hernan Crespo'nun hikayesini anlattık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.